Evet, doğada Gore-Tex bir yağmurluk ya da normal bir yağmurluk veya bir çöp poşeti sizi bir dere yatağında ya da bir nehirden karşıdan karşıya geçirmek için hem size yardımcı olacak hem de eşyalarınızın içeride kuru kalmasını sağlayacaktır. Bu da size karşıya kadar daha az yorularak geçmenizi ve karşıya geçtiğinizde nehir çok soğuksa hipotermi geçirmemeniz için kuru giysilerini de içinde muhafaza etmiş olacak. Çantamızı zaten poşete geçirmiştik ama yine de her zaman şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hava günlük güneşlik bile olsa eşyalarınızı çantanıza yerleştirirken mutlaka ve mutlaka yine de çantanın içinde bir poşetin içinde muhafaza edin ve ağzı kapalı ve bağlı olsun. Çantanız suya da düşebilir. Çantanızı kapladığınız poşet su da alabilir. Ama ne olursa olsun yiyecekleriniz çantadan çıktıktan sonra kuruysa dünyanın en mutlu insanı sizsiniz demektir. Şimdi eşyalarımızı çıkaralım yavaş yavaş. Evet, beremiz, kafa fenerimiz, kuru çoraplar arkadaşlar ve kuru bir tişört sizleri hayatta tutacak ve bir an önce ısınmanızı sağlayacak, hipotermi geçirmenizi engelleyecek en önemli malzemelerinizi böylelikle kuru tutmuş olursunuz arkadaşlar. Çantanızın içine koyacağınız giysilerinizi, eşyalarınızı, çakmağınızı, kafa fenerinizi, sudan etkilenecek bütün eşyalarınızı lütfen bir poşete sararak çantanızda öyle muhafaza edin. Soğuk sudan çıktıktan sonra ya da hava soğuksa hipotermiye girmemek için ilk yapmanız gereken şey ısınmak. Belki de benim kullandığım teknikleri kullanmadığınız için giysileriniz kuru da olmayacak. İşte bunun için bir an önce ateş yakarak ısınmaya geçmeniz gerekiyor ve eşyalarınızı kurutmanız gerekiyor. Ateş yakmadan önce kuru dal parçalarını toplayarak ateşi yaktığınız anda sönmesini engel olmak için çok ince dal parçaları toplanarak ateş yakmanın ilk safhasına başlayabilirsiniz. Topladığınız ince odunlar sayesinde ateşi yaktığınız anda hemen ateşinizi besleyebileceksiniz. Gördüğünüz gibi bulduğumuz kuru dalları önce incelerden başlayarak daha kalınlara doğru dizeceğiz ve ateşimiz tutuştukça daha kalın odunlarla ateşimizi besleyeceğiz arkadaşlar. Evet, ateş yakmadan önce korunacağınız bir alan ya da rüzgarın esmeyeceği bir alanda odunlarınızı inceden kalına doğru istiflerseniz ilk ateşi tutuşturmak için en inceden bir kalın, daha sonra daha kalın olarak ateşinizin sönmesini
hemen hemen imkansız hale getirebilirsiniz. Ayrıca kalacak ve konaklayacak bir inde bulduysanız ateşinizi onun önünde yakmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Yes. İşte bu. İşte bu. Bugün sıcak bir yuvada yatacağız sanırım. Çünkü artık hava kararmıştı. Daha başka köz düşürmem çok zor olacaktı. İşte bu çok iyi oldu. Ateşimi rüzgar bu yöne estiği için biraz sola doğru taşımam gerekecek. Ama bu benim için sorun değil. Çünkü ince ve kalın dallarımı daha önceden hazırlamıştım. Şimdi biraz ateşimizi sola doğru kaydıracağız. Sonuçta doğadayız. Kimse odun getirmeyecek bize. Sıcak kalmak istiyorsak etraftan odun toplamak için de gece bir odun toplama yürüyüşüne çıkmam gerekebilir. Hatta gerekecek çünkü bu odun çok az. Hatta bir saat bile beni götürmeyecektir bu odun. Ama kendi odunumu burada kısa sürede toplayabileceğimden eminim. Çünkü etraf bu konuda gerçekten çok cömert. Bölgede kuru ağaçlar fazla miktarda var. Tabii kışın bu kadar rahat olmayacaktır. Kışın da size yağmur yağarken, defne yapraklarıyla yağmur yağarken nemli ağaçları bile yakabileceğinizi göstereceğim. Benim de dinlenmeye gerçekten ihtiyacım var. Şöyle kısa bir kontrolün ardından burada uyuyabiliriz. Başımdan geçen çok ciddi diyebileceğim ya da ölüm tehlikesi atlattığım 5-6 tane net olayım vardı. Karda, buzda, rafting parkurunda bunları yavaş yavaş sizlerle paylaşacağım. Aynı duruma düşerseniz hayatınızı gerçekten kurtaracağınıza inandığım bilgilerle birlikte diğer videolarımda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Hoşça kalın.